Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki sağlığınız, neşeniz, keyfiniz yerindedir. 2025 yılına bomba gibi girmişsinizdir. Ee, Nasıl bir açılım yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama şöyle bir şey düşündüm buraya oturur oturmaz. Bir tarafta sizi alalım istiyorum. Bir tarafta niyet ettiğiniz biri varsa, aklınızda bir kişi varsa ikili gitsin. Eğer kimse yoksa kendi içinizde, kendinizle ilgili bir mesajlar alabilirsiniz sağ kısımda. Böyle lafı fazla da uzatmak istemiyorum. Açılımlar biliyorsunuz ki zamansız zamanla niyetle gerçekleştiriliyor. Alandan kendi enerjimi çekmeye niyet ederek oturuyorum. Deyip hemen başlamak istiyorum. Gündeminizde neler var, nelerle uğraşıyorsunuz? Açıkçası biraz karışık geldiniz. Yani bu herhalde yılbaşı kutlamaları, eğlenceleri olabilir. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmişsiniz görünüyor. Ama bir taraftan da bazı şeyler düşününce belki geçmişinizle ilgili şeyler ya da önünüzü göremediğiniz noktada kendinizi bir sıkışmış, kötü hissettiğiniz de görünüyor açıkçası. Biraz destekleyerek gitmek istiyorum burada. Evet, bu kılıç onlusunu gördüğüm kısım geçmişle ilgili olan özlemleriniz olabilir. Ve affedilmek, yani deste altı tılsım yedilisi. Burada kupa yedilisinin üzerine bir affetme kartı geldi. Son zamanlarda bunu çok düşünüyor olabilirsiniz. E, Affedemiyorum ya da bana o türlü türlü şeyler yaşattı ya da bir sürü seçeneğiniz vardır. Yani bir sürü seçeneğiniz vardır derken ilgilendiğiniz bir sürü mevzu vardır ve bunlarla ilgili bir netleşememe durumu söz konusudur. Belki aklınızdaki kişi, belki e, geçmişi sorguladığınız zaman bir türlü işin içinden çıkamadığınız, kendinizi sıkışmış hissettiğiniz konularla ilgili bir affedememe durumu söz konusu olabilir. Peki bir de aklınızdaki kişiye bakalım ya da niyet ettiğiniz biri varsa o ne durumda, gündeminde neler var? Bir sert geldi biraz. Yani kendi alanını korumak için mücadele ettiği her ne varsa sanki geldiğimiz noktada bunlarla ilgili büyük bir dönüşüm içerisindeki kişi şu an. Evet, planladığı, düşündüğü güzel şeyler var. Belki bir yuva kurmak, belki güzel bir birliktelik için ama sanki geldiği noktada bunlar biraz planda kalmış görünüyor. Çünkü kule kartını görüyoruz burada. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hayatında ne oluyorsa ve savunduğu olan neyse onunla ilgili büyük bir mücadele ve sınav halinde olabilir kişi. Yani üçüncü artı yani üçüncü kişiler durumları söz konusu geldi. Sanki bu yaşadığı yıkım, bu dönüşüm kişide bir bilinç de uyandırmış. Hani sanki bunlar benim başıma boşu boşuna gelmiyor. Artık bir anlayış kısmına geçmiş görünüyor. Yani artık bu onun hayatında neyle ilgiliyse gerek kişi gerek iş neyse bu üçüncü durum onun hayatında onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyor görünüyor. Peki siz duygusal olarak ne durumdasınız? Duygusal hayatınız, duygularınız. Ya bazı gelen mesajlardan da görüyorum. Bazı arkadaşlarımız amaçlarına yavaş yavaş ulaşıyor ya da hayal ettikleri o şeyleri yaşıyorlar. Belki buraya onların enerjisi yansıyor. Bakın sanki bazı durumlar geride kalıyor. Tabii bu herkes için geçerli değil. Dediğim gibi adım alanlar, görüşenler falan var. Onunla ilgili bir duygusal olarak istediğini elde edenler çok fazla yansıdı buraya açıkçası. Hani o soğuk duran, hareket etmeyen, daha mantıklı tarafta yaşayanlar, onların enerjisi birazcık daha buraya fazla yansıdı. Bu kılıç üçlüsüne gelince tekrar soru sorarız. Biraz buraya destek almak istiyorum. Duygusal olarak ne durumdasınız?
Bakın yani ne kadar bazı gelişmeler olsa da hayatınızda dediğim gibi bir araya gelenler çok fazla oldu bu yılbaşıdan sonra. Hem yılbaşı gecesi hem bir sonraki gün bunun enerjisi çok fazla çıktı ama yani biz evet bir araya geldik, güzel güzel şeyler yaşadık. Biraz zafer kazanmış gibi hissediyorum diyorsunuz ama yani diyenler için arada hala engellerin olduğunu ve kişinin o adımları doğru düzgün atabileceği konusunda da böyle bir şüphe, meraklı bir yaklaşım da söz konusu. Direkt hemen bu kılıç üçlüsünü sormak istiyorum başka bir desteden. Duygusal olarak kılıç üçlüsüyle bize ne anlatmak istedi tarot? Evet yani bazılarımız o mesaj onlar için geliyor. O gerekli adımları ben görmedim diyenler için adalet kartı, kılıç üçlüsü ve para tılsım kralı kartı geldi. Yani burada tamamen o beklentilerinizin karşılanmayışı, hala bazılarının e, huzursuz hissediyor oluşu, hala derin derin üzüntüler çekenler ve ben hakkım olanı hala almadım diyenler o adım enerjisi buraya yansıdı açıkçası. Biraz burayı desteklemek istiyorum. Bakın hem kişiye karşı bir e, belirsiz olma haliniz var. Hem bir yandan e, ne kadar size acı çektirmiş olsa da böyle koparamaz bir bağlarla onu seviyorsunuz ve hala bir şeylerin düzelebileceğine dair inancınız var ve bu inanç noktası artık size zarar veriyor. Karar verme konusunda o bir adım atmayacak. Belki siz adım atsam mı gibi düşüncelere kapılıyor olabilirsiniz ya da artık ben de öyle bir noktadayım ki olacaksa olacak, olmayacaksa buradan ayrılmam gerekiyor noktasına gelmiş olabilirsiniz. Kararsızlığınız da, acı çekmeleriniz de, durumun düzelmesini umutlarınız da tükeniyor olabilir. Peki niyet ettiğiniz kişi duygusal olarak ne durumda? Aklınızda biri varsa hemen geliyorum. Mumum sönmüş. Merhaba tekrar geldim. Garanti olsun diye hepsini değiştirdim. Niyet ettiğiniz kişi o duygusal olarak ne durumda? Ona bakalım. Bakın sanki bir bağlantı hissettiği, çok güzel ruh eşim dediği bir insanla ilgili büyük bir özlem içinde görünüyor. Çünkü ona ne bileyim iş çevirmiştir, arkasından e, şeyler yapmıştır. Sanki bu kişiye dair büyük bir özlemi var kişinin ve onu düşünüyor, sizi stalkluyor olabilir, hakkınızda bilgi toplamaya çalışıyor olabilir. Biraz detaylandıralım burayı. Evet özlüyor ama nasıl bir harekete geçeceğini, içine soktuğu durumdan kendisini nasıl kurtaracağına dair bir fikri yok görünüyor açıkçası. Evet şu an geldiğiniz noktada uzaksınız birbirinizden, iletişim kuramıyorsunuz. Çünkü kişi saçma sapan durumlar yaşattı size belki de. Bundan bahsediyor şu an ve kişinin de açıkçası duygusal olarak acı çektiğini anlatıyor bize kart. Hemen onunla ilgili birazcık daha soru sormak istiyorum aslında. Yine kullanmadığım bir desteden seçeceğim. Duygusal olarak sen neden kendini kötü hissediyorsun? Hem bir bağımlılık hissediyorsun ama yine de bir çıkmazda olduğun bir hal de var. Bize biraz burayı anlatır mısın? Uzaklaşma kartının üzerine şey kartı geldi, kupa sekizlisi geldi. Ya şu an karar almak üzere olduğundan bahsediyor ama bu kararı da duygularından ziyade mantıklı bir şekilde zihin çalıştırarak aldığını ve şu an uzaklaşmanın belki ikiniz için, belki onun için daha iyi olacağını düşündüğünden bahsediyor şu an. Biraz burayı detaylandırmak istiyorum. Bakın kule kartının olduğu yere yine bir kule kartı geldi, yıkım kartı.
Evet, yani bu pişmanlıkları yüzünden size, harekete geçemediğinden bahsediyor yine aynı şekilde. Çünkü, uzaklaşırsa belki, bir süre, zaman geçerse, durumu toparlayabilmek onun adına daha kolay olacak. Sanki ondan bahsediyor. Peki bilinçaltında ne durumdasın sen? Bilinç dışı alanında, eee, beni izleyene karşı duyguların, nasıl? Ya bir taraftan iletişim kurmak istiyorum onunla. Hem burada kılıç asını görüyoruz hem büyücü kartını görüyoruz. Ama e, mantıklı olan diyor ki duygulardan ziyade zihnimle hareket etmem. Yani strateji yapıyor muhtemelen. Sessiz kalırsa siz harekete geçeceksiniz. İletişimi siz başlatacaksınız ama geldiği noktada bu durumu nasıl düzeltebileceğine dair e, tıkanmış durumda. Kendini korumaya almış. Dediğim gibi çok fazla düşünüyor, çok fazla bitkin, yorgun hissediyor kendini ama bu iletişimi başlatmak noktasında bir tıkanıklığı var. Peki sizinle ilgili sormak istiyorum. Yine kullanmadığım bir desteden kart seçeceğim, alacağım. Şuradan alayım. İletişim bekleyenler ama bir türlü iletişim alamayanlar, sizler ne durumdasınız? Çok kötü yani bakar mısınız? Kılıç dokuzusuyla başladık. Yani üzgün hissettiğiniz, çok fazla belki buradaki resimde gösterildiği gibi belki de bir şeyler yazıp yazıp siliyorsunuz. Belki kafanızda bazı senaryolar dönüp dönüp duruyor. Uykusuz kalıyorsunuz ve kafayı buna çok takmış durumdasınız görünüyor açıkçası. Bir yandan da güce gelmek istiyorsunuz, güçlenmek istiyorsunuz. Belki bu gölge taraflarınızla uğraşıyorsunuz. Hani böyle olmamalı, böyle yapmamalıyım. Bir sürü telkinlerde bulunuyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlardan bu konuyla ilgili büyük büyük destekler görüyor olabilirsiniz. Sanki duygularınız ve yazmak istedikleriniz var ama şu an bunu bastırıyorsunuz gibi de alıyorum. Evet, yani çok fazla duygumuz var ama sanki bunları anlatma konusunda, dile dökme konusunda kendinizi bastırdığınız bir evredesiniz diyebilirim. Biraz detaylandıralım burayı. Bakın ne kadar acı çekseniz de daha fazla adım atmayacağınız, sizin de bu sessizliği koruma gayreti içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, bir yandan ne kadar e, bu içsel durumla mücadele etseniz de sanki bir şeytan mı diyeyim artık ya da o e, bir tarafınız da yoklamıyor değil. Acaba ben mi bir şeyler yapsam bu sessizliği bozmak adına? Ama yani geldiğiniz noktada sessizliğiniz e, baki gibi görünüyor. Tabii çok fazla git gel yaşıyor olabilirsiniz ama yani birazcık üzüldüğünüz bir dönemdesiniz diyebilirim. Hatta kesinlikle öyle diyebilirim. Kılıç dokuzuyla işte destek artı talihsizlik. Yine bu kısma şey sormak istiyorum. Yani bu sessizliği, sessiz olanlar, harekete geçmeyenler, bu sessizliği bozmak gibi bir niyetiniz, düşünceniz var mı? Valla var. Olmaz mı? Var ama sanki dediğim gibi bu sessizlik onlar için büyük bir strateji. Sanki bir tarafı diyor ki hadi harekete geç, hani oldur bunu yaparsın sen gibi duygularla coşup taşıyor. Ama bir yandan da diyor ki hayır onu manipüle etmenin belki bu eylemin gerçekleşmesi için birazcık arkadan işler çevir. Normal bir şekilde yaklaşma ki o sana gelsin. Yani burada tamamen bir kurnazlık enerjisi söz konusu. Biraz desteklemek istiyorum burayı. Bakın tamamen yani çok çok öyle geldi açıkçası. Yani o sessizlik, bu durduğu kurnazca tavırlar sanki süreci kendi kendine iyileştirecek ve çünkü siz ona bir şekilde gideceksiniz. O çok fazla bir şeyler kat etmeden. Bakın yani araba kartı geldi şeytan kartının üzerine. Hayatın direksiyonuna geçme zamanı ama onun geldiği noktada
hayatın direksiyonuna geçmek yerine böyle manipülatif bir tarafla beklemek sizi harekete geçirecek. Çünkü kılıç yedilisinin üzerine bir telafi kartı da geliyor. Başkasına ya da kendinden özür dilemek. Bundan kaçtığı için bu sessizliği bir silah olarak, bir strateji olarak kullanacak. Bu şekilde siz ona yaklaşacaksınız. Belki iletişimi siz başlatacaksınız ve onun işleri kolaylaşacak görünüyor. Yani peki böyle bir şey oldu diyelim. Siz harekete geçtiniz, eylemde bulundunuz. Ne olur, nasıl karşılar bu durumu? Yani bu kadar çok şeytan ve kılıç yedilisi görünce çok da sağlıklı bir şekilde karşılamayacağını söylemem mümkün. Bakın kendini savunacağı göre en başa geri dönüyoruz. Değnek yedilisi. Burada da evet kendini savunmaya alacağım diyor ben. Yani sanki doğru olan buymuş gibi gelecek ona. Ve bir tane daha almak istiyorum. Evet yani geldiği noktada sanki siz e, ona giderseniz pek de istediğiniz gibi sonuçlanmayacak gibi görünüyor. Çünkü hani şey kısmına da geçebilir. Ben sana yaptığım yanlışların farkındayım, bilincindeyim ama sanki onun size hareket etmesi daha normal. Yani daha olması gereken buymuş gibi. Yani şu an çok şey hani kibirli bir hale bile bürünebilir siz gittiğiniz zaman. Direkt kendisini savunmaya geçebilir. Ve yani bu ilişki bitmiş gibi bir yaklaşım sunabilir size. Yani o kadar ben halimden memnunum, iyiyim ki bak hayatımda güzel şeyler oluyor. Buna artık ayıracak vaktim yok gibi bir yaklaşım sergileyebilir. Ama tabii ki bu buradaki kurna... Peki bu doğru mu? Hemen bunu da sormak istiyorum. Yani çok doğru gelmiyor bana açıkçası. Çünkü burada bir şeytan kartı kılıç yedilisi sizi harekete geçirmek için potansiyeller ve hani burada sizi özlediğinden, yanlış yaptığından bahseden bir insan. Çok da tuhaf gerçekten. Peki bu doğru mu? Bu kısım doğru mu? Gerçekten bitirdi mi? Yani şurada şöyle bir şey geldi. Bazıları gerçekten bitirmiş olabilir. Yani şu an olduğu halde memnun görünenler var. Yani bu kısım kime gidecek, kime ulaşacak bilmiyorum ama burada bazıları gerçekten istemiyor görünüyor. Çünkü hayatını belli bir noktaya çevirmiş. Belki ilgilendiği başka insanlar var. Hayal kurduğu, ulaşmak istediği hedefler. Çünkü bu kısım biraz net geldi gibi. Biraz buraya desteklemek istiyorum. Bak şu savaş arabası kartı atlılarla resmedilmiş ve onun üzerine merhamet kartı. Onun elinde de böyle bir kırbaç var. Tabii o kırbacı insanlara sallıyor ama yani yani tam da atın üzerine gelmesi bana çok şey hissettirdi. Yani size karşı büyük bir vicdan üzerine bir ya da tövbe üzerine bir kart gelmedi ama merhamet kartı. Belki artık onu samimi bulmayacağınızdan ve artık size gelmesi için doğru adımlar atamayacağını atamayacağını bilen bir insan var burada şu an. Sanki hayal ettiği başka biri de olabilir, hayatında başka bir insan da olabilir. Sanki ona doğru mail etmesi ve onunla ilgili aldığı kararların arkasında durması onun için daha iyi olacak olan insanlar var. Yani burada bu kısım çok şey geldi, net geldi. Ne soracağım? Ne sorayım buraya şimdi? Peki yine sonuçta kolektife bakıyoruz. Yani bu herkese uyacak bir mesaj değildir. Ama yine de arada bazıları kurnazlık edip yine de harekete geçmeyecek olan insanlar için bir şeyler söylesin kartlar. Bakın bu insan yani burada evet o da var. Yani çoğunlukla hep böyle şey hareket sizden bekleniyor. Burada da öyle bir umduğu bir durum söz konusu. Evet bir başlangıç yapmak istiyorum. Hatta belki bazılarınızın atacağı adımla bu başlangıç çok çok da hızlı olur ama kişi diyor ki şu an ben yani ilgilendiğim işim var ne bileyim yakın çevrem var. Biraz onlarla meşgulüm ama sana karşı kapalı değilim. Çünkü seninle ilgili beklentilerim asla bitmiş değil. Buraya da birazcık destek almak istiyorum.
bakın yani eviyle ilgili uğraştığı şeyler olabilir. Belki maddi durumunu düzeltmek için bir şeylerle ilgileniyordur. Sanki eviyle ilgili bir huzursuzluk, bir sıkıntılı bir mevzu var. Bunları aşması gerekiyor. Bazılarının hayatında başka engeller vardır. İletişim kurmanızın, bazı olayları çabuklaştırmanızın sıkıştıran mevzu budur ve bundan kurtulması için birazcık zamana ihtiyacı vardır. Yani şu an size kapalı görünüyor ama kendiyle ilgili birçok şey keşfettiği bir dönemde olabilir. Tabii dediğim gibi bakın buradaki ev bazılarının hayatında duygusal bir durumu da söz konusu olabilir. Peki yani burada bitirmem gereken şeyler var. Senden de adım bekleyenler. Size ne hissediyor? Bunu da soralım. Gerçi burada sorduk. Yani bu kısım şuraya denk geliyor olabilir ama yine de bir teyit edelim burayı. İki tane geldi. Bakın iletişim kurmak istiyor ama yani süreç o kadar ağırdır, yavaş, aksak bir şekilde ilerlemiştir ki kişi birazcık daha böyle bilgi toplama, ne bileyim hayal kurma kısmında. Yani Kupa Prensi'nde hayallerden bahseder, isteklerden bahseder. Tabii iki kart da iletişimden de bahseder küçük de olsa. Ama sanki birazcık daha böyle hayal boyutunda ve zaman o kadar akıp gitmiştir ki kişi hem sizden bekliyordur hem de sürecin böyle yavaş olması onu düşündürüyor da olabilir. Birazcık buraya destekleyebilir miyiz? Destekleyerek gidelim. Bekleme dedik, beklemek geldi. Ya tabii bu beklemek hem yarattığı durumlardan olabilir. Yani kederli ve üzgün göründü kişi. Yani bu sebeple adım atamıyor olabilir. Çok fazla gurur, ego mesajı da var. Bu da geldi. Tabii dediğim gibi kolektif olduğu için bazılarında da böyle bir hissizleşme durumu da söz konusu olabilir. Size geçmek istiyorum. Siz yakın süreçte ne yapmayı planlıyorsunuz? En yakın süreçte aklınızda biri varsa bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz derken kılıç sekizi ters döndü. Çok da bir şey yapmak istemiyorum diyorsunuz sanki. Valla burada birazcık yine kolektif ikiye ayrılacak çünkü aşırı destek diyorum. Deste altımız aşıklar kartı. Sanki ben bir şey yapmak istemiyorum. Belki bazılarımız son bir defa bir adım atıp e, tamamen bu durumu geride bırakacak olabilir. Bazıları da ben artık hiçbir şey yapmıyorum. Aldığım karar da bu. Ben de artık set çekiyorum. Ya da set çekmiş bile olabilirsiniz. Ben de artık hiçbir şey yapmayacağım. O da yapmazsa bu mevzu bitecek diyor olabilirsiniz. Biraz burayı destekleyebilir miyiz? Kılıç sekizlisi dersek yine bir kılıç sekizlisi gibi bir kartla kapatıyoruz. Evet hayalleriniz var, kavuşmak istiyorsunuz, bir araya gelmek istiyorsunuz. Bununla ilgili büyük hayalleriniz var. Dediğim gibi bazılarımız gerçekten bununla ilgili belki son bir adım atacak olabilir ve geldiği noktada bir şey görmeyecekse ya da ne bileyim istediklerini alamayacaksa başka bir alana gidecek olabilir. Ben burada açıkçası daha fazla hiçbir şey yapmayıp alıyorum. Ben hiç uğraşmayacağım. Eğer o gelirse belki konuşuruz, bir araya geliriz, bir bakarız bakalım olabilecek miyiz? Ama olmayacaksak geldiğim noktada ben artık hiçbir şey yapmayacağım diyorsunuz. Peki en yakın süreçte diyelim, şundan kullanalım. En yakın olası süreçte adım atar mısın, harekete geçer misin? Şöyle koyayım. Hangi desteden alalım? Bir destek kartı da alalım şöyle. En yakın süreçte adım atar mısın, harekete geçer misin dedik. Evet istiyorum. Hani yani çok yüksek oranda bir hareket göründü. Belki çok arzu ettiğiniz gibi değildir. Küçüktür ama duygusal bir adım olacağı görünüyor. Kılıç altılısına soru soracağım ama bu yani hareket olacak mı, bir adımın olacak mı dediğim için bir mesafeyi kat edip yanınıza gelecek olabilir. Bundan bahsediyor olabilir.
Yine bir gurur kartı ama bu kılıç altısına soru sormak istiyorum. Yani sizden dediğim gibi çok fazla bekliyorlar. Bu bekleme olayı da bir saçma sapan bir boyutu. Abi yanlış yapan eğer hissediyorsa özürünü diler, yani çabasını gösterir. Beklemez. Bakın hasret çekiyor, özleyiş çekiyor. Ne bileyim hakkınızda bilgi toplamaya çalışıyor. Umutları var sizinle ilgili ama sabır ediyor. Bekleme enerjilerinde. Bu kılıç altılısıyla beni izleyen tarafa mı yola doğru çıkacaksın, harekete geçeceksin? Evet, evet dedi. Yani o belki içindeki o çekişmeyi, mücadeleyi başarırsa, yani aşkın daha fazla ağır bastığını hissederse, e, çok fazla zamana bıraktığım bu alanla ilgili bir girişime koyulacağım diyor. Son olarak yine buraya soru sormak istiyorum. Yani seni böyle durduran şey ne? Hatta şu desteden sorayım. Seni böyle hareketsiz bırakan durum ne? Yani o somut başlangıç için belki hazır hissetmiyor olabilirler. Belki dediğim gibi yine o süreci o kadar ağırdan, yavaştan almışlardır ki bunun sıkıntısını çekiyorlardır. Eğer ben iletişim kurarsam, bir araya gelirsek tartışacağız, kavga yapacağız. Bundan da kaçıyorum. Böyle bir ağır sorumluluğun altına da girmek istemiyorum diyor olabilir. Tek bir tane kart seçmek istiyorum bunun için. Alacak mısın peki bu sorumluluğu? Yani sorumluluğu alacak mısın? Evet, yani alacak olanlar var. Yani almayıp da bu ilişkiyi mahvedecek olanlar da ama bu eylem harekette bulunacak olan insan bu sorumluluk için çabalayacak görünüyor. Peki zaman soralım mı? Ne zaman olur bu? Valla çok net bir şey, çok karışık geldiği için çok zamanla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama e, daha doğrusu uzak vade vermek istemiyorum. Toprak birazcık daha ağır bastığı için tam da işte ne bileyim Oğlak zamanlarındayız. Belki bu süreyle ilgili bir şeyler olabilir. Hatta şu zaman kartlarına da bir soru sorayım. En yakın süreçte ne bileyim hazır Oğlak zamanlarındayız. Oğlak Burcu arkadaşlarının da doğum günleri kutlu olsun. Bu zamanlarda mı? Doğru mu anladık burayı? Belki durumu kendi lehinize çevirmek için bir sonraki hamlenizi dikkatlice tasarlayın. Zekanız işinize yarayacak. Evren fırsatları açık olmayı öğreniyor. Son bir tane daha alıyorum. Bu hayattaki en önemli alanlardan biri işler hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Yani umarım yani çünkü bu olgunluğa erişip gelecek olanlar için evet Oğlak Burcu zamanları diyebiliriz. Peki kartlar size ne tavsiye eder? Aklınızdaki kişiyle ilgili ilk önce alalım. Yani onun hayatıyla, duygusal yaşantısıyla, iç dünyasını, belki içinde yaşadığı o çatışmaları arındırıp, geçmişinden arınıp, doğru düzgün sağlıklı iletişimler kurarsa güzel şeyler olabileceğinden bahsediyor kartlar. Ama tabii bunu ne kadar sürede yapar, nasıl yapar, yapabilir mi? Bununla ilgili çok fazla bir... Peki bu evet bunları yapar, duygusal adımlarını atarsa bu ilişki nereye doğru evrilebilir? Yani güzel bir yere evrileceği görünüyor açıkçası. Çünkü eğer bunu başarsa size hak ettiğiniz o mutluluğu, değeri, yaşamak istediğiniz her şeye yaşayacak ve ne derler? Kutlama enerjilerine geçeceksiniz. Yani o olduğunuz alan size çok keyifli, huzurlu gelecek ve ilişkide o alma verme dengesini, o karşılıklı anlayışı falan sağlayacağınız görünüyor. Peki e, kişiden bağımsız kartlar size ne önerir, ne tavsiye eder? Yani çok şey geldi dediğim gibi.
kişiden bağımsız diye soruyorum ama sanki bir şeyler sizin için artık değişiyor. Bak kartın üzerindeki mesaj çok güzel. Aşk seçilmişler için bir gemidir ve sanki artık e, bu gemiyi daha fazla beklemeyeceksiniz gibi. Çünkü bir ipteki inciler gibi kralların elinden kaldırılacağım. Yani o değer görmediğiniz alanlar artık sizin gözünüzde de komple yıkılacak olabilir. Çünkü bir kule kartı. Yani bu kısım aklınızdaki kişiden bağımsız olarak çekiyorum ama kendi hayatınızla ilgili yorabilirsiniz bunu. Yani artık planladığınız, istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi gitmeyen alanlar neyse sanki bu alanlarla ilgili büyük bir değişim, dönüşüm bekliyor. Bu muhtemelen sizin tabii yani Kılıç Kraliçesi'ni görünce buradan gerçi bu kule kartı sistemin kartıdır ama ben birazcık sizsiniz diye düşünüyorum bu. Yani o beklentileriniz karşılanmadığı alana artık veda edecek olan sizsiniz. Burasını doğru mu anladık? Açıkçası ben yine bir arkana kart geçsin diye düşünürken bir kader çarkı geldi. Evet, o terk edildiğiniz alan, kendinizi sıkışmış, güçsüz hissettiğiniz alan neyse, kararsız kaldığınız, ikilemlerinizin olduğunu, yani aklımdaki kişi açılımı dinlediğiniz için ben bunu tabii ki çok rahatlıkla ilişki anlamında söyleyebilirim. Sanki bu durum artık kapanacak gibi görünüyor. Yani eğer o beklediğiniz adımlar gelmezse ve olmazsa yani hiçbir şey bu defteri kaldıracaksınız, kapatacaksınız. Peki bunun sonunda neler olacak, neler bekleyecek size? Valla daha güzel, daha olgun bir noktaya doğru evrileceksiniz. Azize kartı bizde gizlemleri anlatılmaz, yalnızca bilenler bilir dedi. Ama sizi zafere taşıyacak, belki daha olgun bir insanla tanışacaksınız. Belki bu yaşadığınız bu karmaşa sizi öyle bir olgunlaştırdı ki almanız gereken dersleri aldınız ve ulaşmanız gereken noktaya ulaştınız diyor kartlar. Ve yolun sonunda başarı var elbette, mutluluk var. Bu insanla olsun ya da olmasın. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Bu açılımda böyleydi. Biraz kötü geldi enerji açıkçası. Umarım değişip dönüşüp gelebilirler. Buraya ufak bir kısım e, yansıdı açıkçası. Geleceği görünüyor. Belki alacaktır mesajını sistemden. Bu kule kartını burada görüyoruz, ediyoruz. Umarım değişip dönüşüp sağlıkla size vaat edebileceği şeyleri vererek gelebilir kişiler. Gelemezse zaten artık bu mevzunun kapanacağı görünüyor. Evet, bu açılımda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.